Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iğne işi olarak yapmış olduğum bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şöyle bakın, yakından göstereyim sizlere. Arkası da bu şekilde görünen bir çalışma arkadaşlar. Ön kısmı da bu şekilde. Evet, iğne yardımı ile yaptım. Bütün her tarafında iğne kullandım. Kenarlarını tığ ile yapabileceğiniz gibi farklı modellerde de yapabilirsiniz. Öncelikle kenar kısmından başlayarak anlatmak istiyorum sizlere. Bu kenarlarını bitirdikten sonra yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Aynı şekilde burası için de aynı şeyi söyleyebilirim. Şimdi bu modeli yaparken dörder tane yerlere ihtiyacımız var. Yani şöyle 1, 2, 3, 4. 4 bunu paspasımızın şeyini halı kaydırmazımızı ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen ilk baştan önce yapalım. Şöyle biraz bir miktar göstereyim sizlere. Daha sonra da kenar kısmını yaparız arkadaşlar. Burayı şöyle şuradan başlayayım, karışmasın orayla. Şuradan giriş yapıyorum ve çektim. Düğüm olmasın diye bağlamıyorum arkadaşlar arkasına. Onu bir şekilde iç kısmına getirerek çıkmasına engel olacağız sonra. Şimdi buradan aldıktan sonra direkt karşısındaki yere giriş yapıyorum arkadaşlarım. Bu şekilde ipimi de bu tarafa doğru atıyorum. Ve ipimi çekiyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi buradan direkt şu alt kısma tekrar geri geliyorum. Kenar olduğu için arkadaşlar. Ve şu aradaki kalan diğer yerden şu şekilde çıkartıyorum. İpimi yine bu şekilde attırıyorum bu tarafa. Şimdi bakın, bu şekilde getirdikten sonra yine şu aşağıya iniyorum. Bakın buraya. Buradan giriş yapıp hemen karşısındaki yerden çıkartıyorum. İpimi de yine şöyle iğnemin arkasından şöyle tutarsam daha net anlaşılacaktır. Şu şekilde tutuyorum ve çıkartıyorum oradan. Şu arayı birbirinin üzerine çapraz şekilde gelecek şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi buradaydım. Buradan giriş yapıyorum. Hemen şuradan çıkartıyorum. Diğerinin ilkinden. Bu şekilde. İp de bu şekilde duruyor arkadaşlar. Burası da bu şekilde kalıyor. Hemen çekiyorum bunu. Şimdi buradayken aşağıya iniyorum. Yani şu kısma buradan giriş yaptım. Buradan çıkartıyorum. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Şimdi devam ediyorum. Yine buradan giriş yapıyorum. Buradan çıkartıyorum. İpim de bakın böyle duruyor arkadaşlar. Hiç sıra atlamadan yapıyoruz arkadaşlarım. Hiç delik atlamadan bu şekilde devam ediyoruz. Yeni başlayan arkadaşlarım için biraz daha
böyle yavaş yaparak ve de çok yaparak anlatmak istiyorum. Çünkü yeni başlıyorsanız şayet gerçekten biraz zor geliyor. Ama bakın modelimiz kolay bir model. Bunu arkadaşlarım kalın iple de yapabilirsiniz. Tek kat olarak ya da düz bir iple de yapabilirsiniz. Şu şekilde çektim. Bakın bir oradan bir oradan alarak şimdi buradan şimdi bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Hemen size kenar kısmını da nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi önce bir şu alt kısma geçelim. Şu şekilde geldim. Yine şu kenara kadar bu şekilde geliyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan bakın hemen yanından giriş yaptım. Kenarda zaten böyle bir şeyiniz olmayacak. Şurayı şu şekilde alacaksınız arkadaşlar. Evet, buradan aldım. Şimdi şu kısmı yapalım. Bakın şöyle değişik bir şey kullandım. Dediğim gibi burayı dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ipimi şu şekilde tutarken iğnemi bakın geçirdim aynı yerden. Çünkü kenar şu şekilde çekiyorum. İlk yerimi. Şimdi arkadaşlar şöyle aldım. Bakın bu taraftan. Şuradan çıkartıyorum. Bakın bu şekilde yapıyorum. Aldım şu şekilde aşağıya. Şöyle. Bunu da arkadan alıp arkadan öne doğru giriş yapıyoruz. Ve bunu bu ipimizin içerisinden geçecek şekilde. Yani şöyle göstereyim bakın. İçinde kalacak şekilde yapıyoruz arkadaşlar ki oraya bir düğüm gibi bir yer oluşsun diye. Bakın bir yer, bir düğüm oluşturmuş oluyoruz. Yine aynı şekilde aldım, şu şekilde tutuyorum. Hemen geçtim. Ve bu şekilde çeviriyorum bu kısmını. Köşeye geldiğimizde buraya aynı işlemi iki defa önce bakın uyguluyorum. Şöyle. Çünkü bu köşeyi kapatmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Şöyle burası biraz daha hani şey olsun, kalın olsun diye kapatıyorum bu şekilde. Sonra şu yanı yapmayı göstermek istiyorum şimdi. Hemen bakın bu ipim burada. Şöyle tutalım. Buradan geçiyorum. Burası kolay arkadaşlar. Şöyle aldım, atıyorum. Her bir aradan bir tane olmak üzere şu şekilde yer yapıyorum önce. Sonra bir de üstü kapansın diye aynı şekilde geri dönüyoruz arkadaşlarım. Dediğim gibi buraları farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Şöyle. Hepsi bitince yaparsanız tabii daha düzgün, daha güzel görünür. Şimdi geri dönüyorum aynı yeri. Ve burayı bir miktar şöyle içeriden yürütün ki o köşede açıklık kalmasın arkadaşlar. Bakın şöyle burada olduğu gibi.
Burayı bu şekilde de yapabiliriz. Ve arkadan yine en son bitirdikten sonra şöyle bir yürütüyorum ve ipimi kesiyorum. Böylelikle modelimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Kenarları bu şekilde, iç kısmı ise bakın bu şekilde. Bir sonrakini yine buradan başlayıp 4 tane 1 2 3 4 tanesini devam ettirip gideceğiz. Ve böyle güzel bir çalışma ortaya çıkmış olacak. Şuradan göstereyim. Şöyle bakın, orta kısımları farklı. Şuralarda ayrı bir hava kattı. Hasır görünümlü bir çalışma elde etmiş olduk. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.